Erik marmelatı videosunda gösterdiğim bir erik ağacımız vardı. İnanılmaz fazla erik verdi. Şimdi bir kısmını topladık. Bunlar biraz suda bekletiyorum, sonra iyice yıkayacağım. Bunlar yıkadıklarım ve süzülenler. Şimdi geçen sene marmelatı reçeli nasıl yaptığımı göstermiştim size. Birazıyla da komposto yapacağım. Erikleri güzel güzel dilimleyeceğim. Kavanozlara dolduracağım. Eriklerin üstüne çıkacak kadar su koyacağım. Daha sonra da tencerede kaynatacağım. Şimdi bu işlemleri görelim. Böyle dilimlerken de içinde sorun var mı kontrol ediyorum. Mesela şunun şuralarında sorun var. O kısımlarını ayırıyorum. Ve bunları böyle kavanoza dolduracağım. Bu şekilde doldurdum. Maalesef kurtlu bölümlerini attım. Şimdi eriklerin tepesine çıkacak kadar su dolduracağım. Şimdi suyunu da koydum. Kapağını çok sıkı kapatıp tencereye yerleştireceğim. Yeteri kadar sıkı kapatmışımdır. Kapatmadıysam kapağı pıt pıt olacak. O zaman anında tüketmem gerekecek. Şimdi bunu bu şekilde tencerenin içine koyuyorum. Maalesef bende Hatice annede olduğu gibi kazanlar yok. Düdüklü tenceremin içerisine koyuyorum kaynatmak için. Az sayıda yapacağım. Kavanozları suyun içinde kalacak şekilde tencereye koydum. Bunu kaynatacağım. Epeyce bir kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Sabaha kadar da sıcak suyun içinde bırakacağım. Hepsi bu kadar.